İşte Allah insanı böyle yarattı. Ahseni takvim dedi. En güzel biçimde, en güzel surette yarattık insanı dedi. En güzel surette yaratılmış olmasının akabinde Allah'ın ve peygamberin emirlerini tutanlar nereye çıktı? Kur'an'ın deyimiyle alâ-i illiyyin, yücelerin en yücesine. Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın makamına. Peygamberlik makamının hemen altında ne vardır kardeşler? Sıddıklık makamı, sadıklık makamı vardır. Eğer kul Allah'a ve peygamberine itaat ederse makamların en yükseğine çıkar. İtaat etmezse esfele safilin. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ. Sonraki ayette ne diyor? ثُمَّ رَدَدْنَاهُ. Sonra biz onu döndürürüz. Esfele safilin. Aşağıların en aşağısına. En yukarıdaydım. Nereden geldim ben buraya ya? Ya sen büyük patronların, koca koca para babalarının bir gecede battığını duymadın mı? Bir devalüasyon oluyor. Dolar bir mislinden 3 misline çıkıyor. Büyük para babaları intihar edene. Biliyorsunuz son birkaç yıl evvel, belki 15-17 sene evvel. Öyle hatırlıyorum. Bir kriz olmuştu o. Yazar kasa krizinin. Bir cumhurbaşkanı, bir başbakana bir kitapçık atıyor. Yazar kasa falan atılıyor. Esnaflardan batan batana, para babalarından batan batana. Dolar birden 3 oluyor. 3 misline çıkıyor. İnsanlar boyuna intihar etmeye başladı o dönemde. Bakın bir gecede iflas ettiler, kaybettiler. Çok rahat bir konumdayken bir gecede her şeyini bitirdiler. İşte insan da böyle. Allah'ın halifesiyken, insanları İslam'a davet eden bir adamken, çok klas bir adamken gitti yanlış tercihleri yaptı peşi peşine. Günah üstüne günah geldi, kir üstüne kir geldi. Ne oldu bu insan? Bu insan düştü esfele safiline. Alâ-i illiyindi. Bizim amacımız buydu. Alâ-i illiyyin. Nereden geldik biz buraya? Düştün. Hayvanlardan bile aşağı düştün. Hayvanlardan bile alınacak ibretler vardı. Sen bunları alamadın. Allah seni bir hayvan olarak da yaratabilirdi. Ölümünle beraber yok olacaksın, biteceksin. Ama Allah sana cenneti kazanma fırsatı verdi. Bir fırsat verdi Allah sana ya. Sana bir zengin geliyor ve diyor ki sana bir soru soracağım. Bu sorumun cevabını bilirsen, sorum çok zor bir soru değil. Vasati bir soru, orta bir soru. Ortalama seviyede eğitim almış bir adamın bilebileceği bir soru. Bu sorumu bilirsen sana 1 trilyon vereceğim. 1 trilyon TL vereceğim. Şimdi arkadaşlar bu zengin bize iyilik mi ediyor, kötülük mü ediyor? Bize fırsat verdi bu adam. Bir soru soracağını söyledi ve bu sualin cevabını doğru verirsek 1 trilyon vereceğini söyledi. Bu adam bize kötülük mü yapıyor, iyilik mi yapıyor şimdi? İyilik yapıyor. İçinden gelmiş bu. Kendi isteğinden 1 trilyon vermek istiyor ve bahane arıyor. Basit, ortalama bir soru soracak bana. Allah biz hiçbir şeyken ortada yokuz da bize önce birer ruh yarattı. Sonra o ruhları bedenlerin içine soktu. Ve size dünyadayken birkaç tane soru soracağım. Bu soruların cevabını verin. Bana itaat edin. Peygamberime uyun. Ben size ebedi bir yer, 1 trilyon falan değil, ebedi olarak yaşayacağınız huzur dolu bir yere, cennete göndereceğim dedi. Bu iyilik midir, kötülük müdür? Ve sen hala çıkmışsın Allah'a kafa tutuyorsun. Bana mı sordu beni yaratırken diyorsun. Subhanallah. Sen çantayı yaparken, o çantayı üretirken sordun mu çantaya? Kumaş kardeş müsaade eder misin? Ben senden bir çanta yapmak istiyorum. Bir çanta yapacağım ben senden. Sordun mu? Sormadın. Lokantacı kardeş, sen o yemekleri yaparken salataya, domatese soruyor musun? Kardeş müsaade edin be, biraz keseceğim sizi. Sonra yemeklerin içine koyacağım, bir güzel ateşte yakacağım, parçalayacağım. Yemeğe hazır bir hale getireceğim sizi. Müsaadeniz var mıdır? Bak izin vermezseniz yapmam ha. Dedin mi yemeklere? Demedin. Çünkü sen onun yapıcısısın. Sen onun üstüsün, liderisin. Kul Allah'a bunu soramaz. Sen neden beni yarattın? Ben imtihan olmak istemiyordum ki. Bu raconu, bu atar gideri git okuldaki Fransızca hocana söyle. Hocam be tamam Fransızca öğretiyorsun bana ama ben imtihan olmak istemiyorum de. Atar gider yap ona. Matematikçiye söyle ama benim en sevmediğim hocalar matematikçilerdi. Matematikçiye söyle. Rakamlarla aram hiç iyi olmamıştır. O dersimi hep kıt kanaat geçerdim, hep zor geçerdim. Anlaşamadık hocayla bir türlü. Bir de ben çok dindar olduğum için hoca da biraz herhalde komünist olabilir. Beni pek sevmezdi. Hocayı ne zaman görsem "Esselamu aleyküm hocam" derdim. "Gel evladım gel" derdi gel. Aleykümselam yok. Kasti olarak selamımı almıyor. İmam Hatip'te okuyoruz ya. Sen İmam Hatip'te okuyan bir matematik öğretmenisin ya. İnsan bir Allah'ın selamını alır be kardeşim ya. Yok. Kes sesini otur yerine Kerem. Ne zaman vaaza başlasam aynı cümleyi kurardı. Kes sesini otur yerine.
Yani bilmiyorum, şivesini tam olarak anlayamıyorum nereli olduğunu ama böyle söylerdi. Allah hidayet versin. Git o atar gideri sen, Allah'a yaptığın o atar gideri matematik öğretmenine yap. Tamam, bana bu kadar 2 ay boyunca ders verdin, şimdi sınav zamanları geldi, beni imtihan edeceksin. Ama ben imtihan olmak istemiyorum. Bana notumu ver hocam de. Yap atar gideri, hadi bakayım. Kovsunlar seni okuldan, aklın başına gelsin. İşte kardeşler.